Menisküs ağrısı yaşayanlar çok iyi bilirler. Hareketle artan ağrı ile birlikte günlük yaşam kalitesi ciddi düzeyde düşer ve kişi hem egzersizden hem hareketten uzak bir hale gelir. Çünkü ağrının çıkacağını bilerek egzersiz yapmaktan aslında kaçınır ve böyle durumlarda genellikle ağrı kesici alıp dinlenerek menisküsün iyileşmesini bekler. Ancak bu sistem çoğu zaman menisküsün iyileşme şansını azaltıyor ve aslında günlük yaşam kalitenizin de giderek aşağıya doğru inmesini sağlıyor. Ben doktor fizyoterapist Seher Ay Eryiğit. Bu videomda size menisküse bağlı ağrı yaşıyorsanız yapabileceğiniz 3 etkili egzersiz göstereceğim. Bu etkili egzersizler ağrılarınızı artırmayacağı gibi aynı zamanda menisküse yük bindirmeyerek sizin günlük yaşamdaki ağrılarınızı azaltıp yaşam kalitenizi artırmaya yönelik egzersizler. Bu egzersizleri mutlaka gün içerisinde 3-4 kez uygulayarak o bölgeleri uyarıp mümkünse ilerleyen dönemde direnç ekleyerek de kas kuvvetini artırmayı hedefleyebilirsiniz. Sizden önemli bir ricam var. Eğer menisküs yırtığınızın türleri ve iyileşmesi hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız öncelikle buradan çıkan linkteki menisküs yırtığının iyileşmesine engel olan ya da menisküs yırtığının tiplerine bağlı hangi egzersizler hangi dönemlerde yapılır videolarımı izleyerek bu konu hakkında bir bilgiye sahip olun. Çünkü her menisküs yırtığı ya da hasarı evde yatarak ya da sadece ilaç kullanarak ağrıların azaltılması yoluyla iyileşmiyor. Lütfen öncelikle bu konuda daha bilinçli olalım. Videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Bunun dışında baştan sona benimle başlayıp biten egzersiz serilerinden keyif alıyor ve birlikte egzersiz yapmak istiyor. Rehabilitasyon programınızı takip etmek istiyorsanız da web sitem üzerinden aktifizyo.com üzerinden egzersiz serilerine ulaşabilir ve benimle birlikte egzersizlere de başlayabilirsiniz. Hazırsanız öncelikle menisküsü kısaca bir anlatıp daha sonra bu etkili 3 egzersizi göstererek videomuza devam edelim. Menisküsler burada da gösterdiğim gibi hem içte hem dışta şekilsel olarak biraz birbirinden farklı. İki kemiğin arasını doldurup bu iki kemik arasında bir yastık görevi görüp şok emme yeteneğine sahip yapılar. Ne zaman ki ani bir burkulmayla birlikte ya da aniden bir yerden kalkıp aniden bir yere otururken kuvvetsiz kaldıysak ya da dokunun yüklenebilirlik kapasitesinin üzerinde bir yük verdiysek yırtılabilirler, hasar görebilirler ve maalesef karşılığında erken dönemde şişlik, kızarıklık, ısı artışı gibi ilerleyen dönemde ise hareket kısıtlılığı, şiddetli ağrılar ve aktivitede azalma gibi durumlar ortaya çıkarabilirler. Bu üç egzersizde bizim hedefimiz ağrıyı artırmadan kuvvetlendirmek ve her zaman şunu söylüyorum. Eğer dizinizde kontrol kaybı varsa kalça bölgesini kuvvetlendirmezsek dizin yönetimi konusunda eksik kalmış oluruz. Bu 3 egzersizimde de aslında hem bacak bölgesine hem de kalça bölgesine odaklanacağım. Çok basit, hiçbir ekipman kullanmayacağız. Dilerseniz ilk egzersizle başlayalım. İlk egzersizimizde bir duvarın önünde ayak parmaklarımız eşit bir hizadayken, lütfen halınız olur, oturduğunuz yer olur, ayak parmaklarınızın ikisinin de eşit hizalandığına mutlaka özen gösterin. Dizlerimi hafifçe bükerek duvarda oturma pozisyonuna geleceğim. Yandan bakıldığında 30 dereceyi aşmayacak şekilde dizimi bükeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 sayıp doğrulacağım. Kontrollü bir şekilde kaydım duvarda. 1, 2, 3, 4, 5 doğrulacağım. Sizden ricam acele etmeden bunu gerçekleştirmeniz. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde kaydım, bıraktım. İndim. 1, 2, 3, 4, 5. Kaydım ve çıktım şeklinde. En az 10-12 tekrar bacak ve kalça bölgesini hareketlendirerek ilk egzersizde başlamanızı önereceğim. Bu egzersizden sonra hafif bir doğrulup evin içerisinde bir kez yürüyüp daha sonra ikinci seti yapmanız kalça ve bacak bölgesinin bu yükü çok güzel bir şekilde paylaştırmasına destek olacaktır. En az 3-4 set uyguladıktan sonra ikinci egzersize devam edebilirsiniz. İkinci egzersizimde ise yan yatış pozisyonunda direkt olarak kalçanın yanına tutunan kasları uyaracağız. Bir elimi başımın altına alıp bir dizimi bu şekilde büktükten sonra üstteki bacağım için ayak parmağını kendime doğru çekip yandan yukarı kaldırıp 1, 2, 3, 4, 5 sayıp bırakacağım. Kaldıracağım. 1, 2, 3, 4,
5. Bırakacağım. Kaldıracağım. 1, 2, 3, 4, 5. Bırakacağım şeklinde. En az 10 tekrar kalça bölgesindeki kasları hissedip kuvvetlendirmek üzerine çalışabilirsiniz. Eğer bu pozisyonda dizinizi düz tutmazsanız diz eklemine aşağıya doğru yer çekimi etki edeceği için ağrılarınız artabilir. Mutlaka bu pozisyonda diz eklemini iyice kilitli tutmaya çalışın. 10-12 tekrar yaptıktan sonra 5'er saniye bekleyerek bu bölgedeki kasları iyice yorup hemen sağ bacağa ilerleyebilir. Aralarda 1 dakika dinlenerek en az 3 set olacak şekilde iki taraflı kalça ve bacak etrafı kasları uyarabilirsiniz. Sıradaki egzersizimde ise çok basit görünen ama aslında sinir sistemini işin içine koyacağımız için çok önemli bir egzersiz var. Tek bacak üzerinde denge egzersizi. Genellikle ağrı yaşadığımız tarafta denge kayıpları yaşamaya başlarız. Çünkü bacağımıza olan güvenimiz, dizimize olan güvenimiz yavaş yavaş azalmaya başlar. Biz bunun için ne yapacağız? İster bir duvar, ister bir sandalyeden tutunup öncelikle dengemizi sağlamaya çalışacağız. Nasıl? Diğer dizimizi karnımıza çekip ağrıyan tarafı aşağıda bırakıp önce denge kaybı yaşıyorsak bu denge kaybını ortadan kaldırana kadar destek alacağız. Daha sonra baktık dengemiz iyileşti. En az 15-20 saniye ile başlayıp 30-40 saniyelere gidecek şekilde dengemizi bulup bu pozisyonda kalmaya çalışacağız. Böylece hem denge yeteneğimizi geliştireceğiz hem de sinir sistemimizi kullanarak bacağımıza olan güveni artırmaya çalışacağız ki ilerleyen dönemde buradaki hasarı artırmayalım. Ben her zaman iki taraflı öneriyorum egzersizleri. Sağlam olduğunu düşünseniz de mutlaka diğer taraf için de en az diğer taraf kadar 20 saniye durduysanız sakat bacağınızın üzerinde en az 20 saniyede diğer bacak üzerinde durarak özellikle sinir sistemini de egzersize dahil etmenizi öneririm. Bu 3 egzersiz ağrılarınızı azaltabilecek egzersizler olup aynı zamanda hem sinir sistemi devrede hem kalça kasları ve bacak kasları da devrede olduğu için erken dönemde ağrılarınızı azaltabilir. Sizden en başta da söylediğim gibi ricam egzersizleri düzenli bir şekilde günde 2-3 defa tekrar etmeniz yönünde olur. Lütfen egzersizleri uyguladıktan sonra fikirlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşın. Evet arkadaşlar, bugünkü göstereceğim egzersizler bu şekildeydi. Eğer sizin de menisküsünüzde iç ya da dış fark etmez bir hasarlanma ya da yırtık söz konusuysa lütfen artık dinlenmeyi geçip biraz aktiviteyle birlikte hem kalça hem dize tutunan kasları uyarmaya başlayın. Doğru yolla yaptığınız egzersizler menisküs için zarar verici değil, aksine koruyucu ve sizi iyileştirici olacaktır. Lütfen bunu da aklınızdan çıkarmayın. Bu konuyla alakalı ya da kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da önerileriniz varsa lütfen bana aşağıdan YouTube yorumlar kısmından ulaştırın. Diğer videolarda görüşmek üzere.